Allah'ın rahmeti, selamı, bereketi üzerinize olsun. Sevgili dostlar, Zeyl'in 4. parçasını okuyacağız. Haşr Risalesi'ne devam ediyoruz. Bu her parça bir özet niteliğinde, ölümden sonra diriliş konusu, ahiret konusu, haşir konusu çok önemli bir konu. Kur'an'ın hemen hemen 3'ten birisini teşkil ediyor. Ve bütün dünya hayatının anlamlı olması, güzel olması sonrasıyla, son ve ötesiyle alakalı bir durum. Dolayısıyla şimdi 4. eki okuyacağız. Sonra da kısa bir 5. ek var. Sonra 11. söze geçeceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin suresinden hemen son sayfadan 2 ayet var bu Zeyl'in başında. Estağfirullah. Kâle men yuhyil izâme ve hiye ramîm. Kul yuhyihellezî enşe'ehâ evvele merrah ve huve bikulli halkin alim. Yani insan der, çürümüş kemikleri kim diriltecek? Sen de kim onları bidayeten, yani başlangıçta inşa edip hayat vermiş ise o diriltecek. Malum Kur'an-ı Kerim gelmeden önce, nazil olmadan önce ilk muhatapları olan Arap toplumu, Mekke'de yaşayanlar, ahiret inancı diye bir inanç bilmiyorlardı. Yani bir şekilde Kur'an'daki kadar net ve somut bir ahiret inancı olmasa bile Hristiyanlıkta, Yahudilikte, tabi ilahi tüm dinlerde ahiret inancı var ama böyle kitapsız bir toplumdu Mekke toplumu ve dehre inanıyorlardı. Yani zaman, her şey zamanla olur, biter, yok olur, gider. Bizi zaman yok eder. Kur'an-ı Kerim'de buna işaret eden ayetler var. Buna inanıyorlardı. Tekrar dirilme diye, yeni bir hayat diye bir anlayış onların dünyalarında yoktu. Onun için Kur'an-ı Kerim'in bu öldükten sonra dirilişi haber veren, ahirete haber veren ayetlerini şaşkınlıkla karşıladılar. Çünkü onlar görünene göre hüküm veriyorlardı. Hatta işte bu ayetlerin de nazil olma sebebi olarak rivayet edilir. Ubey bin Halef isimli bir müşrik işte bir kemik alıyor, bir mezarı mı kazıp çıkarıyor artık nereden buluyorsa bir insan kemiği alıp Peygamberimizin bulunduğu yere geliyor. Kemiği böyle elinde ufalayıp zaten çürümüş, toz haline getiriyor. Bir de böyle yüzüne Peygamberimizin üflüyor küstahça ve meydan okurcasına. Bu mu dirilecek diyor, yani sen bunun dirileceğini mi söylüyorsun? Bu nasıl olur? Yani bu kadar böyle saçma, akıldan uzak bir şeyi mi söylüyorsun diye meydan okurcasına bu böyle bir tavır sergilemesi üzerine işte bu ayetler geliyor. Allah bizzat cevap gönderiyor o müşriğin o sorusuna. İsmini vermiyor. Kâle men yuhyil izâme ve hiye ramîm. İnsan der. Biraz öncesinden gidersek, bir ayet öncesinden. Evelem yaral insanu ennâ halaknâhu. Evelem yarav ennâ halaknâ lehum mimmâ amilet eydinen âmen fehum leha mâlikûn. Hayır, daha o sayfanın başından. Akşam bir ders yaptık, o Meryem suresinde bir ayet var da onunla şimdi hemen karıştı zihnimde. Evelem yarav ennâ halaknâhu. Evelâ yeskurul insânu ennâ halaknâhu min kablu ve lem yekü şey'âydı o akşamki ayet. Yani o insan daha önce hiçbir şey değilken onu yarattığımızı düşünmez mi? Aslında o da buna cevap olacak nitelikli demek. Allah'tan aklıma geldi. Bu Yasin suresinde bu kâle men yuhyil izâme ve hiye ramîm ayetin öncesinde, yani o insan onu bir damla sudan yarattığımızı unuttu. Unuttu da bize bir misal
getirmeye kalktı. Önce apaçık düşman kesildi diyor. Apaçık düşman kesildi ve bize bir misal getirmeye kalktı. Kâle men yuhyil izâme ve hiye ramim dedi. Çürümüş kemikleri kim diriltecek? Kul yuhyihellezi enşe'eha evvele merre ve huve bi kulli halkin alim. Sen de kim onları bidayeten, yani başlangıçta, ilk önce onlar yokken kim onları inşa edip hayat vermişse o diriltecek. Çok kısa, özlü ve susturucu bir cevap gönderdi Rabbimiz. Evet. Yani yoktu o kemikler, değil mi? Diyelim dünyada Allah onları yarattı, bir damla sudan insan haline getirdi, kemiklere kas giydirdi, hayat verdi, yaşattı, sonra öldürdü. Kim yaptı? Bunlar nasıl oldu peki? Değil mi? Bunları yapan öldükten sonra yeniden diriltemez mi? İlk başta yaratan yeniden yaratamaz mı? İlk yaratılışa dikkat çekiyor. Birçok ayet var böyle. Yeniden yaratılacağımızı bize anlatırken ilk yaratılışımıza dikkat çekiyor ve onun üzerinde bizi düşündürüyor. Evet, 10. sözün 9. hakikatinin 3. temsilinde tasvir edildiği gibi bir zat göz önünde bir günde yeniden büyük bir orduyu teşkil ettiği halde biri dese şu zat efradı istirahat için dağılmış olan bir taburu bir boru ile toplar, tabur nizamı altına getirebilir. Sen ey insan desen inanmam. Ne kadar divanece bir inkar olduğunu bilirsin. Evet, hiç yoktan bir ordu kuruyor. Öyle bir zat, bir kudretli komutan düşünelim. Bir günde bir ordu meydana getiriyor. Sonra o ordunun bir taburu işte istirahate çekilmiş. Birisi diyor ki ya o komutan diyor bunları bir boru sesiyle, bir düdük sesiyle toplar. O taburu tekrar tabur nizamı altına getirebilir. Sen desen ki inanmam. Bunu nasıl yapacak? Ya hiç yoktan bir günde bir ordu kuran, bir taburu istirahat için dağılan bir taburu toplayamaz mı? Değil mi? Onun yanında çok basit kalır yani. Buna inanmam demek, değil mi? Asıl inanmam demeye şaşmak lazım. Yani inanırım demeye değil, inanmam diyene şaşmamız lazım. İşte ne kadar divanece bir inkar olduğunu bilirsin diyor. Aynen onun gibi hiçlikten yeniden ordu misal bütün hayvanat ve sair zihayatın tabur misal cesetlerini kemal-i intizamla ve mizan-ı hikmetle o bedenlerin zerratını ve letaifini emr-i kün feyekün ile kaydedip yerleştiren her karında hatta her baharda ruh-i zeminde yüz binler ordu misal zevil hayatın envalarını ve taifelerini icat eden bir zat-ı kadiri alim tabur misal bir cesedin nizamı altına girmekle birbiriyle tanışan zerrat-ı esasiye ve eczai asliyeyi bir sayha ile sur-u İsrafil'in borusuyla nasıl toplayabilir? İstib'at suretinde, yani akıldan uzak görerek denilir mi? Denilse eblehcesine bir divaneliktir. Şimdi burada örnekteki ordu nedir? İşte, bitkiler mesela, bitkiler alemi bir ordu, değil mi? Kaç 100.000 çeşit bitki türü var. Hayvanlar alemi, değil mi? Çeşit çeşit bir ordu. Bakın bütün bunların, değil mi? Şekilleri farklı, renkleri farklı, efendim özellikleri farklı. Hepsini topluyor Cenab-ı Hak. Nereden topluyor? İşte topraktan, havadan, sudan, unsurlardan topluyor. İşte bir kedinin karnında 8-10 tane yavru. Değil mi? O kedinin yedikleri, değil mi? Nereden yiyor? İşte yediklerini biliyoruz yani.
O yediklerinden her birine gidiyor. Her birinin vücudunda organları oluşuyor. Gözü, kulağı, eli, ayağı oluşuyor, yaratılıyor yani. Ve hem de dengeli gidiyor. Hepsine dengeli olarak gidiyor. Yani bu çok harika bir şey yani. Nasıl oluyor bu? Değil mi? İnsan vücuduna mesela yediklerimizden, yediğimiz yiyeceklerden, bütün ölen hücrelerimizin yerine yeni hücreler yaratılıyor. Yani kendi vücudumuzda onlar canlanıyor. Değil mi? Yediklerimiz canlı mı? Yok. Hayat sahibi değil. Zaten işte nedir? Karnabahar, ıspanak, neyse, pırasa, soğan, sarımsak, efendim, patates. Yani şeyde bir canlıdır toprakta iken. Hayat var, hayat sahibi ama ne yapıyorsun? Onu kesiyorsun, çıkarıyorsun. Bir de pişiriyorsun. Değil mi? O kaynıyor. Mikroorganizmalar bile ölüyor yani. Hiçbir hayat kalmıyor. Sonra onları yiyoruz. Ölen hücrelerimizin yerine canlı hücreler halinde yerli yerine gidiyorlar. Yani terhis olan askerler yerine yeni askerlerin alınması gibi. Nerede görev yapacak? Gözde yapacaksa göze gidiyor. Kirpikte, kaşta, saçta yapacaksa oraya gidiyor. Kemikte yapacaksa kemiğe gidiyor. Yani hepsini Cenab-ı Hak topluyor. Bak topluyor. Ya bu işte insan, diğer canlılar hepsi, hayvanat ve nebatat orduları. Bütün bunları yoktan yaratan Allah. Değil mi? Sonra ne oluyor? Ölüm dediğimiz olay bu hücreler ordusunun, bedenimiz bir hücreler ordusu. İşte ne kadar? 70 trilyon hücre. 70 trilyon hücre zaten yaşarken de peyderpey ölüp diriliyor da, ölüp diriliş yani insanın vücudunda yaşarken de oluyor. Ama en nihayet öldüğümüzde işte toprağa dağılıyor, toprağa konuyor bedenimiz. Değil mi? Tekrar suyu buharlaşıyor, toprağa karışıyor. Böylece aslına gidiyor, geri dönüşüme gitmiş oluyor. Şimdi Cenab-ı Hak bunu nasıl diriltecek? Ya baştan işte hiç yoktan yarattı. Topladı. Değil mi? Bütün canlılar ordusunu düşünelim. Yani bunları yapan elbette insanı da yeniden diriltir diye meseleyi akla yaklaştırıyor. Evet, hem Kur'an kah oluyor ki Cenab-ı Hakk'ın ahirette harika efallerini, ahiretteki icraatını kalbe kabul ettirmek için ihzariye hükmünde ve zihni tasdike müheyya etmek için bir idadiye suretinde dünyadaki acayip efalini zikreder. Veyahut istikbali ve uhrevi olan efali acibe-i ilahiyeyi öyle bir surette zikreder ki meşhudumuz olan çok nazireleriyle yani dünyada müşahede ettiğimiz benzerleriyle onlara kanaatimiz gelir. Bu Kur'an'ın üslubudur, metodudur. Yani örneklerle anlatıyor. Ahirette olacak işleri dünyadan örnekler veriyor. Zaten müşahede ediyoruz dünyadaki örneklerini. Benzerlerini bize gösteriyor. Bak bunları yapan bunları da yapacak diyor. Yapabileceğine bizi ikna ediyor veya ahirette yapılacaklarını öyle anlatıyor ki zaten hemen çağrışım yapıyor. Dünyadaki benzerleri kafamızda, hayalimizde canlanıyor. Mesela evelem yaral insanu. Burada varmış ayet zaten. Öncesindeki ayet dedim ya. Demin karıştırdım, aklıma gelmedi. Biraz aşağıya baksam görecekmişim. Evelem yaral insanu enna halaknahu min nutfetin fe izâ huve hasimun mubin. Apaçık bir düşman, hasım oldu diyor. Ya onu bir damla sudan yarattık da bize düşman kesildi. Efendim surenin ahirine kadar Yasin, Kur'an'ın kalbi olan Yasin suresinin ortasından sonuna kadar devam eden ayetler. İşte şu bahiste haşir meselesinde Kur'an-ı Hakim haşri ispat için 7-8 surette muhtelif bir tarzda ispat ediyor. Yani bu buraları
Bu bahsi okumayı çok severim yani ben. 7-8 ispat şekli var. Hemen o 3-4 ayette sonuna kadar yani 5 ayette ispatlıyor. Bakalım nasıl? Evvela bu ayette olduğu gibi ilk yaratılışını unuttu diyor ya. Evvela neşe-i ulayı, ilk neşet, ilk oluşum, ilk yaratılışı nazara verir. Der ki nutfeden alakaya, alakadan mudgaya, mudgadan ta hilkat-ı insaniyeye kadar olan neşetinizi görüyorsunuz. Bir damla su, bir çiğnem et, efendim, değil mi? Embriyo diyorlar. Yani ilk başta o zigot, bir hücre, yani bir hücre, gözle görülmeyen bir hücre. Sonra işte embriyoya dönüşüyor. Kan pıhtısı, su damlası, kan pıhtısı ve bir çiğnem et dediği embriyo diye isimlendiriliyor. Böyle aşama aşama, şimdi bunların böyle şeyleri de çekiliyor. Değil mi? Böyle aşamalar gösteriliyor. Çok ilginç yani günümüzde. Böyle bakıyorsun, hayran kalıyorsun. Yani milyonda bir, milyarda bir tesadüfe yer bırakılmayacak şekilde o insan şekilleniyor. Yani annenin de haberi yok, kendisinin de haberi yok. Değil mi? Bu böyle çok hesaplamalar yapılıyor. Öyle ince ince eleklerden geçiyor. Şekilleniyor. Şimdi bunu gören, bilen bir insan nasıl oluyor ki neşe-i uhrayı inkar ediyorsunuz? Yani ahiretteki yaratılışınızı nasıl inkar ediyorsunuz? O onun misli. Belki daha ehvenidir. Yani daha kolay size gelmesi lazım. Daha kolay. Çünkü bir şeyi ilk defa yapmak zordur. İlk defa, değil mi? Mesela diyelim ki otomobil icat ettik. Kendi ürünümüz. Bir defa yapıldı. Bundan sonra ne oluyor? Siparişleri veriliyor. Yani onu bir defa yapan tekrar yapabileceğine dair kimse şüphe etmiyor. Hemen şimdiden, daha fabrikası bile yeni kurulmadı, kurulacak. Bundan sonra üretime geçecek. Ama bir defa yapılmış ya, bir otomobil çıkmış işte, bir tane, iki tane. Örneği çıkmış. Dolayısıyla bundan sonraki tamam yapabiliriz. Herkes inanıyor, güveniyor. Ya Allah işte yarattı bizi bir defa. Değil mi? Vücudumuz da otomobil gibi. Zaten otomobilleri insan vücudundan örnek almışlar yani. İşte farlar. Tamam mı? Far aynı kökten geliyor. Gözün feri, aracın farı ön tarafta. Değil mi? Ondan sonra çalışan şeyler var, sistemler var. Aynı insan vücudunda. Bir otobüs şoförü bana söyledi. Böyle sohbet ederek geldik de işte ölümden filan şey yapınca ben dedim insan vücudu bir araca benzer. Öyle deyince o dedi yani zaten bu araçları dedi insan vücudunu şey yaparak, model alarak yapmışlar, icat etmişler ilk başta dedi. Değil mi? Dolayısıyla işte bir defa yapınca tekrar yapacağına herkes inanıyor insanın. Ya Allah yapmış işte, yaratmış bir defa, bir daha yaratacağına, yeniden bizi dirilteceğine niye şüphe edelim yani? Değil mi? Bu kadar canlıları yaratmış, hepsini ayrı ayrı modellerde yaratmış. İnsanı yeniden. Dolayısıyla ilk yaratılışa dikkat çekerek ve onu düşündürerek yeniden yaratılacağımızı Kur'an böyle ispatlıyor. Hem Cenab-ı Hak insana karşı ettiği ihsanat-ı azimeyi اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا kelimesiyle işaret edip der. Size böyle nimet eden bir zat sizi başıboş bırakmaz ki kabre girip kalkmamak üzere yatasınız. Yani bunu yeşil ağaçtan size ateş çıkaran, ağaçtan böyle Arabistan'da bir ağaç var, iki dalını birbirine sürüyorsun, kibrit gibi yani ateş çıkıyor. Böyle yeşil ağaçtan size ateş çıkaran Allah tabiriyle esasen bütün nimetleri de hatırlatarak onun zımnında ne diyor? Size böyle nimet eden bir zat sizi başıboş bırakmaz ki kabre girip kalkmamak üzere yatasınız.
Çünkü bu kadar nimet vermesi, değil mi? Sayısız nimetle bizi donatması bize önem verdiğini gösteriyor. Değer verdiğini gösteriyor. Ya bu kadar önem verilen, değer verilen bir varlık kısa bir hayattan sonra bir daha kalkmamak üzere toprakta çürümeye terk edilir mi, bırakılır mı ya? Öyle olursa zaten her şey israf olur. Her şeyi çünkü bize göre yaratmış, bizim için yaratmış. Biz de yok olup gideceksek, değil mi? Biz de bizim için olan her şeyde israf olmuş demektir. Halbuki o hiçbir şeyi israf etmiyor. Değil mi? Ölen, dağılan uzayda yıldızların bile böyle parçalarını bir araya getirip yeni bir yıldız yaratıyor. Efendim. Dolayısıyla işte bunu düşündürüyor. Çok dedi 7-8 tarzda güçlü ispatlar var burada. Akli deliller var. Akli deliller. Hakikaten akıl tamam ikna oldum diyor. Yani boşuna demedi. Bu Haşr Risalesini oku. Öldükten sonra dirilmeye 2 kere 2 4 eder gibi kesin inanmazsan gel parmağını gözüme sok. Cenab-ı Hak böyle nasip etmiş yani güçlü deliller, akli ispatlar. Evet, çok güzel bir cümle. اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا kelimesiyle işaret edip der, size böyle nimet eden bir zat sizi başıboş bırakmaz ki kabre girip kalkmamak üzere yatasınız. Hem remzen der, yine bu ayetin işari manasıyla. Ölmüş ağaçların dirilip yeşillenmesini görüyorsunuz. Görüyoruz değil mi? Ölmüş ağaçların dirilip yeşillenmesini görüyorsunuz. Odun gibi kemiklerin hayat bulmasını kıyas edemeyip istibat ediyorsunuz. İşte ağacın hayatı, canı değil mi? Sudur yani suyu. Ağaçlara canlılık geliyor baharda, su yürüyor. İşte cemreler düşüyor. Yani sonra da kışa doğru suları çekiliyor. Sular çekilince topraktan yeni besinler gitmeyince yapraklar sararıp dökülüyor. Yapraklar öldüğü gibi o suyu çekilen dallar da kemik gibi kuru dallar kalıyor. Kuru dallar. Tabii onda da çok hikmet var yani o suyu çekilmese içinde donsa ağacın hayatı biter. Efendim korunuyor böylece. Ağaç korunmuş oluyor. Sonra ne oluyor? İşte baharda tekrar su yürüyor. Yeniden o kemik gibi kalan canlara, dallara can geliyor. Hayat veriliyor. Sonra işte çiçekler diriliyor, yapraklar diriliyor, meyveler diriliyor. Bir ağaçta 3 diriliş örneğine şahit oluyoruz. Bak. Görüyorsunuz diyor. Evet. Ölmüş ağaçların dirilip yeşillenmesini görüyorsunuz. Odun gibi kemiklerin hayat bulmasını kıyas edemeyip istibat ediyorsunuz. Değil mi? Yani onları dirilten Allah. Ağaç mı çok dünyada, insan mı çok yani? Üstelik ağaçları her yıl öldürüp diriltiyor. Her yıl bitkiler aleminde büyük oranda bir kıyamet kopuyor. Bu kaçıncı bahçe gördüğüm tarumar diyor Cahit Sıtkı, ölüm şair. Değil mi? Bağlarda, bahçelerde kıyamet kopuyor. Efendim. Ölüyor yani şu anda mesela değil mi? Büyük ölçüde kış yaşanan yerlerde ölmüş, kurumuş. Sonra ölen insanların yıkanıp kefenlenmesi gibi Cenab-ı Hak o ölen yeryüzünü, ağaçları, bitkilerin, o enkazlarının değil mi? Bu önce yıkamış yağmurlarla, sonra kar kefeniyle kefenlemiş. Kefen altında. Yüksek böyle büyük mezarları andıran dağlar özellikle kefen altında. Ama birkaç ay sonra ne olacak? O kefen kalkacak. Yeniden bir hayat fışkıracak. Ölenler yeniden dirilecek. Hepimiz bunu biliyoruz ve buna inanıyoruz. Demek onları dirilten Allah, değil mi? İnsanları da tekrar dirilteceğini söylüyorsa ya buna niye inanmayacağız ya? Görüyoruz zaten. Benzerini görüyoruz, örneğini görüyoruz. Evet. Bir başka delil. Hem semavat ve arzı halk eden,
Semavat ve arzın meyvesi olan insanın hayat ve mematından aciz kalır mı? Koca ağacı idare eden o ağacın meyvesine ehemmiyet vermeyip başkasına mal eder mi? Bütün ağacın neticesini terk etmekle, bütün eczasıyla, hikmetle yoğrulmuş hilkat şeceresini abes ve beyhude yapar mı zannedersiniz? Der. Haşirde sizi ihya edecek zat öyle bir zattır ki bütün kainat ona emirber nefer hükmündedir. Emirber nefer. Yani emrini dinler, itaat eder. Efendim. Nefer hükmündedir. Ya ardu bla'i ve ya semâ'u akli'i ve aydal mâ diye. Yani ey arz suyunu yut, ey sema suyunu tut. Kocaman semavat, arz ona yani bir komutanın bir askere emretmesi gibi Allah emrediyor. Emrini dinler. Her şey onun emirber neferi gibi. Evet. İşte öyle bir zat sizi diriltecek. Haşirde sizi ihya edecek zat öyle bir zattır ki bütün kainat ona emirber nefer hükmündedir. Emrü kün feyekûne karşı kemali inkiyad ile serfuru eder, boyun eğer. Bir baharı halk etmek bir çiçek kadar ona ehven gelir. Bütün hayvanatı icat etmek bir sinek icadı kadar kolay gelir. Kudretine kolay gelir bir zattır. Öyle bir zata karşı men yuhyil izam deyip kudretine karşı taciz ile meydan okunmaz. Meydan okumuştu ya, meydan okunmaz. Bir yaptıklarına bak bakalım. Kime meydan okuyorsun? Değil mi? Kime baş kaldırıyorsun? Kime isyan ediyorsun? Kime karşı çıkıyorsun? Kocaman yıldızları mermi gibi kullanan, mermi atar gibi değil mi? Gök taşları diyoruz ya, Kur'an o benzetmeyi yapıyor. Şeytanları rejmeden, sema kapılarından kovan, yıldızları mermi gibi kullanan ordulara sahip bir yaratıcıya sen nasıl karşı gelebilirsin? Ya. Onun için o ayette ne diyor? Eveleysellezi halakas semavati vel arda bi kadirin ala en yahluka mislehum ela ve huvel hallakul alim. Yani gökleri ve yeri yaratan onlar, onların benzerini, onlar gibisini yaratamaz mı? Değil mi? Çok ayet-i kerimeler var böyle. Mesela entüm eşeddu halkan emis sema benaha. Sizce diyor, soruyor aklımıza. Soru. Sizce semayı yaratmak mı zor? Yoksa sizi tekrar yaratması mı zor? Değil mi? Semayı yaratmak yani uçsuz bucaksız alemleri yaratmak. Gökyüzünde gezegenleri, yıldızları sapan taşı gibi döndürmek. Yani ne büyük işler bunlar ya. Ne büyük işler. Bunları çeviren, bunları yapan, böyle sonsuz kudrete sahip olan, seni tekrar yaratacağım, değil mi? Bedenini öldükten sonra dirilteceğim diyorsa buna niye inanmayacaksın yani? İşte düşündürüyor. Allah için gerçi kolaylık, zorluk söz konusu değil. Yani Cenab-ı Hakk'ın kudreti zati olduğu için, zati, onda derece yok. Derece yok. Yani bir baharı yaratmakla bir çiçeği yaratmak arasında fark yok. Ma halqukum ve la ba'sukum illa kenefsin vahide ayetinde ifade edildiği gibi. Bütün insanları bir nefsi yaratmak kadar kolay yaratır. Bir şeyle her şey aynıdır. İşte onun örnekleri de geçmişti yani. Mesela güneş doğunca bir evi ne kadar kolay aydınlatıyorsa bütün evleri öyle kolay aydınlatır. Nuraniyet sırrı. Değil mi? Efendim, imtisal sırrı. Bir ayna güneşi aksettirdiği gibi, değil mi? Deniz yüzü de güneşi aksettirir. Aynaya aksettirmek o denizden daha zor gelmez. İşte itaat sırrı. Bir komutan marş marş der, bir askeri koşturur. Marş marş der, bir orduyu da koşturur. Ordu komutanıysa.
Yani bir orduyu hareket ettirmesi bir askeri hareket ettirmekten daha zor olmaz onun için. Böyle örnekler verilmişti. Ama bize göre bazı şeyler daha zor, bazı şeyler daha kolay olduğu için, olayı da bize anlatıldığı için sizce diyor bak bunları yapan daha yani sizce daha büyük ve zor işleri yapan yani ona göre çok basit işleri yapacağım diyorsa bundan niye şüphe edeceksiniz? Biz çocukken ne yapardık? Birisi bize güreş teklif ediyor diyelim. Değil mi? Hadi güreşelim bakalım. İyi. Ama bazen derdik ki ya sen kimsen bana rakip olamazsın yani. Sen git önce şunu yen, şu arkadaşı yen, ondan sonra bana gel. Çünkü ben onu yendim. O senden güçlü. Değil mi? Seni hayda hayda yenerim demek bu yani. Zoru sen önce onu yen sonra benim karşıma çık. Siyasiler de böyle derler. Yani bir takım vaatlerde bulundukları zaman değil mi? Eğer yapmışlarsa yaptıklarını referans gösterirler. Bak şunları yaptım, bunları da yapacağım. Hakikaten yapmışsa yapacaklarına dair güven verirler. Yapacaklarının teminatı olur. Bunun gibi yani bu aslı şeyden çıkarılıyor. Eveleysellezî halakas semâvâti vel arda bi kadirin alâ en yahluka mislehu. Gökleri ve yeri yaratan, değil mi? Onların benzerini yaratamaz mı? Benzerini yaratamaz mı? Demek ki önce bir olanı anlasak, olup biteni anlasak olacaklara dair şüphemiz kalmayacak. Yani bizi dünyada yaratan öldükten sonra da yaratabilir. Ondan şüphe etmeyeceğiz. Değil mi? Bu dünyayı yaratan, bu kainatı yaratan, halk eden yaratıcı buna benzer. Yani buna benzer işte bu değil mi? Belki bu kadarına bile gerek yok yani. Çünkü her insana bir galaksi düşer yani. Bu mevcut alemi, kainatı bile paylaştırırsan her insana belki 10 galaksi düşer. 10 yıldız demiyorum yani. İçinde milyarlarca yıldız olan 10 galaksi düşer yani. Bunları yapmış işte. Evet. Bizim ilahiyatta bir felsefe hocamız vardı. Daha sonra 2 dönem bakanlıkta yaptı Mehmet Aydın Bey. O anlatmıştı. İşte Fransa'da mı İngiltere'de mi ne doktora yaparken, doktora öğrencisiyken efendim halen sağdır. Selam ediyorum. Efendim bunu öğrencilerime de çok anlatırım. Çok yani işime yaradı, güzel bir örnek oldu. İşte bir hocaları varmış, dünyaca ünlü bir ateist. Bernard Russell diye duymuşsunuzdur ismini. Bir Katolik arkadaş dedi. O da bizimle doktora yapıyor, sınıf arkadaşıyız. Ama Hristiyan, Katolik inancına sahip. Hocaya şöyle bir soru sordu. Siz inanmıyorsunuz dedi ama bizim inandığımız gibi bir yaratıcı varsa, şayet varsa, bir de öbür dünya varsa bizi hesaba çekecek hayatımızdan diye biz inanıyoruz ya. Hesap sırası size geldiğinde bana neden inanmadın dediğinde bana neden inanmadın? Nasıl savunursunuz kendinizi? Yani şeyiniz ne olacak? Bahaneniz ne olacak? Veyahut da gerekçeniz ne olacak? Demiş ki Bernard Russell, kolay demiş, derim ki Tanrım madem vardın neden varlığına dair bir ipucu bırakmadın? Bir ipucu bıraksaydın da biz de inansaydık. Yani bu ateistler de kendilerine göre işte bazı şeyleri var yani gerekçeleri var diye bunu örnek göstermişti ama o öyle geçmişti yani. Sonradan tabii ben bunu anlatırken şöyle bir ilave yapıyorum.
Ben o öğrenci yerine olsaydım veya hocam sizin yerinize olsaydım bir şey daha sorardım hocaya. Bu ateist hocaya, Bernard Russell'a. Derdim ki, tekrar size Tanrı dese ki, sana göre ne yapsaydım ipucu olurdu senin için ve senin inanmanı sağlardı. Ne yapsaydım sen bana inanırdın yani. Seni inanmaya ikna etmem için ne yapmam gerekirdi başka? Değil mi? Yani ipucu yok diyorsun. Bu olanlar ne peki? Bak seni yarattım, dünyayı yarattım. Boşlukta sen bir taşı bile kaldırıp havada durduramazsın. Tüm dağlarıyla, taşlarıyla, denizleriyle dünyayı topaç gibi çeviriyorum. Değil mi? Gezegenleri, yıldızları, ucunu bucağını bilmediğin bu alemleri yarattım. Başka ne yapardım yani? Ne yapsaydım seni ikna etmem gerekirdi. Değil mi? Bütün bunlar ipucu değil mi? Şimdi dolayısıyla bu dirilişin de bunu adapte edersek, yani Cenab-ı Hak dirilişin örneklerini gösteriyor bize. Ölüler diriliyor. Kendi vücudumuzda işte cansız, hayatsız yiyeceklerden canlı hücreler yaratılıyor. Peyderpey bir mahşeri hüveynat insan vücudu. Bulutlar öyle, değil mi? Dağılıyor, ölüyor, toplanıyor tekrar. İşte yağmur damlaları dökülüyor. Ruhu sayabileceğimiz buharı yükseliyor. Tekrar orada bir çekirdek etrafında birleşiyor. Yeniden yaratılıp dökülüyor. Kaç defa? Şimdi su döngüsü diye bir isim vermişiz. Sanki çözmüşüz yani. Su döngüsü dediğin şey suyun işte kaç defa ölüp dirilmesidir. Ölüp dirilmesidir. Arınıyor, yenileniyor, gönderiliyor. İşte sonbaharda ölenler, kışın değil mi kar kefeni altında kalanlar ilkbaharda diriliyor. Dirilişin burada kaç örneği sıralandı? Değil mi? Bu kadar örnekler yetmiyor mu yani bizi ikna etmek için kafi değil mi? Evet. Ama Pascal'ın güzel bir yorumu var. Diyor ki yani anlamak isteyen, inanmak isteyen için yeterince ışık var. İstemeyen için de yeterince karanlık var. Tabii imtihan dünyası. Allah yine insanı zorlamıyor yani iradesi tamamen hükümsüz kalsın. Mecburen inansın. İstemiyor. Biraz da akıl yürüterek kendisi kabul etsin istiyor. Yoksa Allah daha açık ne yapardı? İşte yıldızlarla la ilahe illallah yazardı gökyüzüne. İsmini yazardı. Ama o kadar yazmak gibi açık aslında olup bitenleri anlasak her şeyde zaten onun isim ve sıfatlarını göreceğiz. Yani 99 ismini yazmış, varlıklar üzerine imzasını atmış, mühürlerini basmış görebilenler için. Ama her şeyi maddede arayanların akılları gözlerindedir. Gözse maneviyatta kördür diyor Bediüzzaman başka bir yerde. İnanan ilim adamları da var. Aynı şey mesela o delil sayıyor. Değil mi? Her şey delil diyor. Her şey bana onu gösteriyor. Diyen ilim adamları da olmuş. Ama hiçbir ipucu yok diyenler de olmuş. Arı su içer, bal akıtır. Yılan su içer, zehir akıtır. Aynı veriler. Değil mi? Aynı ayetler kiminin küfrünü, kiminin imanını artırdığı gibi kainat ayetleri de ayetlerle dolu aslında. Kiminin inancını, kiminin küfrünü artırıyor. Evet, sonra şurayı da okuyalım hiç olmazsa burayı bitiremeyeceğiz ama Fesubhanellezi biyedihi melekûtü kulli şeyin tabiriyle her şeyin dizgini elinde, her şeyin anahtarı yanında, gece ve gündüzü, kış ve yazı bir kitap sayfeleri gibi kolayca çevirir. Bak çeviriyorum. Allah
Bir sayfa çeviriyor gece, bir sayfa çeviriyor gündüz, değil mi? Bir sayfa çeviriyor bahar, bir sayfa çeviriyor yaz, bir sayfa çeviriyor kış. Bir kitabın sayfeleri gibi gece ve gündüzü, kış ve yazı kolayca çevirir. Dünya ve ahireti iki menzil gibi bunu kapar, onu açar. Bir Kadir-i Zülcelal'dir. Madem böyledir, bütün delailin neticesi olarak, bütün bu yukarıdan beri sayılan delillerin sonucu olarak ve ileyhi turcaun, yani kabirden sizi ihya edip haşre getirip huzuru kibriyasında hesabınızı görecektir. Evet, Cenab-ı Hak imanımızı güçlendirmeyi nasip etsin. Her daim imanı güçlenenlerden olmayı, dünya kadar ahirete de inanmayı, dünyadaki varlığımız kadar ahiretteki varlığımızın da gerçek olduğuna inanmayı ve mucibince amel etmeyi hepimize nasip etsin inşallah. Alemlerin Rabbine teslim olun.